Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Biliyorum 3 hafta oldu. 3 haftadır video çekemedim. Türkiye'deydim. 3 hafta önce geldim. Koşturmacam çok. Biliyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir düzen. Öyle söyleyeyim size. Ve çok bunaldım. Yani Türkiye'ye gitme ihtiyacında bulundum. Doğum günümdü. Ailemin doğum günüydü. Dayı oldum. Ondan sonra kuzenim evlendi. Ya bunların hepsi bir sebep oldu benim için. Ben de Türkiye'ye gideyim dedim. İyi de geldi açıkçası. Biraz kilo aldık. Şimdi vermeye çalışıyoruz. Evin yakınlarında yürüyüşe çıktım. Ben de bir video çekeyim dedim bu esnada. Etrafı göstereceğim. Etrafı gösterirken videodan bahsedeyim size. Yani Amazon'da bir senemi doldurdum. Biliyorsunuz Amazon'da çalışıyorum. Bir sene 3 haftaya doğru gidiyor. Şimdi Amazon hakkında konuşacağım. Hani zaten eski videoları izleyenler bilir. Artısı ne, eksisi ne? Güzel mi, kötü mü? Hani ne zorluğu var, değer mi? Kimler girmeli? Kimler girebilir? Veya kimler girmemeli? Veya kimler giremez? Bunlardan bahsedeceğim. Açık açık, dobra dobra. Benim kanalımda sahte bilgi bulamazsınız. Bazen hani yanlış ifade ettiğim şeyler olabilir veya kendime göre abarttığım şeyler, çok övdüğüm veya çok nötr kaldığım şeyler olabilir. Sorun açıklayayım, yani hiçbir kötü niyetim yok. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi zaten bu kanalda ben eğlenmek için açtım. Kendimi iyi ifade edebilmek, insanlara bir şeylerle sunum yapmayı seviyorum. Yardımcı olmayı da seviyorum. Amazon'da şöyle bir emek veriyorum sonuçta. Emek verdiğim için de belli bir bilgi sahibi oluyorum. Bu bilgi sahibi olduğum konularda da tabii ki yani para kazanma ihtiyacım oluyor bazen. Sonuçta bilgimi paylaşıyorum. Ben sizden bir para talep etmiyorum bu konuda. Amazon'da benim adımı yazarsanız, benim bilgilerimi yazarsanız başvururken Amazon $125 bana bir referans bonusu sağlıyor. Bunu da hemen vermiyor. 3 ayınızı doldurduktan sonra sistemde doğrulama geliyor. Onların sistemine tamam diyor. Samet'in referans olduğu bu kişi, Amazon çalışanı, 3 ayını doldurmuş. Tamam, Samet'in maaşına, o haftaki maaşına $125 ekleyelim diyorlar. Bu kadar. Bilginiz olsun. Yani başvurmayı düşünüyorsunuz Amazon'a. Benle irtibata geçerseniz zaten soruları da sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Şimdi anlatmaya başlayayım. Uzun lafın kısası. 3 dakika konuştuktan sonra başlıyoruz. Uzun bir video olacak. Bilgilerimi paylaşacağım. Bla bla yapacağım. O yüzden uzun uzun konuşabiliriz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Amazon'da ben bir senemi doldurdum. Ama bu kolay olmadı tabii ki. Çünkü Amazon'da bedenen çalışıyorsunuz. Uzun saatler çalışıyorsunuz. Gerçekten uzun saatler çalışıyorsunuz. 10 saat bir mesai süresi var. Tabii 10,5 saat. Mola ile beraber 9,5 saat oluyor. 10,5 saat diyelim. İşe gidiyorsunuz. Birazcık erken gidiyorsunuz ki geç kalmıyorsunuz. Yol yarım saat sürüyor. Dönüş de bir yarım saat sürse. Yani sizin gününüzün 24 saatinizin yarısı sizin işle geçiyor. Hak ettiğinizi alıyor musunuz Amerikan şartlarında? Yani biraz daha yüksek olsa daha iyi olur diyebilirim. Ama alıyorsunuz. Niye? Çünkü alım gücü. Alım gücü her zaman sizi mutlu ediyor burada. Yani Amazon depoda çalışıyorum ben. Ama hani kafam rahat. Şükür diyorum, hani istediğimi alabiliyorum. Herhangi bir stres çekmiyorum. Yani sadece ben değil. Amerika'da herhangi bir yerde çalışan birisi de aynı duygu ve düşüncelere sahip oluyor. Bunu söyleyebilirim size açıkçası. Eğer ki buraya hani Green Card'da gelirseniz çalışma izniniz oluyor. Ben zaten hani Green Card'da geldim, o yüzden yani yasal çalışma düzeninde herhangi bir problem yaşamadım. Amerika'ya gireceğiniz zaman şunu unutmayın. Mutlaka sosyal güvenlik numaranızın, yani çalışma izninizin olması gerekiyor. Kayıt aşamasında
depoda çalışacaksanız. Yani herhangi bir depo geçmişi olmanız aranmıyor. Temel seviyede bir İngilizce bilginizin olması yeterli oluyor. Herhangi bir eğitim düzeyi aranmıyor sizden. Çok basit bir iş. Yani çok fazla böyle beyin gerektiren bir iş değil. Hani tabii ki İngilizce şart. Çünkü ya bir eğitim alıyorsunuz. Diyalog kuruyorsunuz. Size talimatlar veriliyor. Şunu al, şuraya koy deniliyor. Veya daha komplike bilgisayarda çalıştığınız işler oluyor. Orada sizi aktif görmek istiyorlar. Onun için de belli bir standartlardan bahsediyorlar. Yani şu şöyle olsun, böyle olsun diyorlar. Şuna dikkat et, bu böyle olacak falan diyorlar. Çok normal. Nasıl iletişim kuracak? Amerika'dasın. Yani tabii ki İngilizce bilmen gerekiyor. O yüzden İngilizceniz böyle bir orta seviye ise, cümle kurabiliyorsanız, hani soru sorabiliyorsanız, derdinizi gerçekten böyle hani açık bir şekilde anlatabiliyorsanız başvurun. Vücudunuzda çok kilo problemi varsa veya işte belli bir eklem, diz ağrıları, kalp ağrıları, bel ağrıları, bel fıtığı gibi sorunlarınız varsa bunlar biraz sıkıntı olur. Çünkü beden sağlığınızın iyi olması gerekiyor. Çünkü eğileceksiniz, kalkacaksınız, bazen merdivene çıkacaksınız. İşte konteyneri bazen çekeceksiniz. Veya sürekli ayakta duracaksınız. Bazen çok hareketli, bazen çok hareketsiz işlerde bulunacaksınız. Çok nadir oturacaksınız. Hani böyle bir iş, aktif bir iş. Sizi diri tutuyor. Yani bu bir yandan iyi, bir yandan kötü. Bunlar tabii saydıklarım hep olumsuz şeyler. Olumlu şeyleri şu. Amazon'un. Bir kere W2'niz var. Amerika'da W2 demek sigortalı çalışan demek. Ve sigortalı çalışan olduğunuz zaman size bankadan kredi çıkıyor, kredi kartı sağlanılıyor. Araba alırken, ev alırken veya ya şu an aklıma gelmeyen onlarca yere başvururken bir yerde karşınıza çıkıyor W2. Yani bir yerde çıkıyor karşınıza. Ve diyorsunuz ki ah be hani yoksa ulan keşke burada W2'li bir yerde çalışsam. Ya burada bir sürü zengin var. Adamın W2'si yok mesela. Yani bu da mümkün. Ama adam zaten zengin. Adamın para problemi yok. O yüzden her şeyi parayla satın alabiliyor. Ama burada hayat kuruyorsunuz. W2'li bir işte çalışmak önemli. Örnek veriyorum. Buraya geldiniz. İşte delivery yapıyorsunuz. Yasalsınız. Sigortanız hani SSN'iniz falan da var. Öyle söyleyeyim. Detaylı bu konu. Girmeyeyim ona. Ama işte paket atıyorsunuz veya yolcu taşıyorsunuz. Orada sizin adınıza yıl sonunda şey geliyor. Bir poliçe geliyor biliyorsunuzdur. Ya duymuşsunuzdur. O poliçe de hani siz burada yasa olarak çalıştığınızın kanıtı ama o W2 değil mesela. Gibi. Yani W2 sizin burada yani vergi mükellefi olduğunuzu gösteren, para kazandığınızı gösteren yüksek bir standart göstergesi. Yani burada sen para kazanıyorsun Amerika'dan. Direct deposit alıyorsun. Bu anlama geliyor. Bu da çok sağlam bir kanıt oluyor sistem üstünde. Bunu biliniz. Amazon prestijli bir firma. Yani depoda başlayıp orada yazılımcı olarak da çıkabilirsin. Şimdi ben mevsimsel işçi olarak girdim. Seasonal Associate'im. Yani sezonluk personelim. Sezonluk personel normalde 3 aya kadar çalışabiliyor. Zaten size mail geliyor. 3 aydan sonra sen regular'a dönmek ister misin diye. Bize de geldi tabii. Kabul ettik. Bir sene oldu. 3 haftaya doğru gidiyorum. Hala bizi regular'a geçirmediler. Tek ben değil. Benim olduğum 2 tane 3 tane grup var. İşte geçen hafta dediler geçireceğiz vesaire. Yani geçtiğin zaman biraz daha maaşına zam geliyor. Bir de Blue Badge oluyorsun. Mavi yaka kartlı oluyorsun. Biz şu an mavi beyazız. Seasonal olduğumuz için. Ve Blue Badge sen ve Blue Badge olduktan 90 gün geçtiyse yıllık $5.200 eğitim bursu açılıyor.
Yani şunu da söyleyeyim size. Bizim depo Houston'ın en kalabalık deposu. 3000'den fazla kişi çalıştığını söylüyor HR. O yüzden yani sıkıntılar var. Biraz da daralmaya gidiyor. Dünyanın her yeri biliyorsunuz. Ekonomik kriz var güya. O yüzden böyle değişik bir şeylerdeler, hallerdeler. Ben anlamadım yani bu olayı. Niye böyle? Bir türlü Blue Badge olamadık. Hatta geçen hafta bir heyecanlandık yani. İşte Blue Badge oldu insanlar falan dediler. Yani doğru mu duyduk, yanlış mı duyduk hatırlamıyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Öyle bir şey yok. Uygulamaya girdim. Amazon'un uygulamasına. Bizim kendi uygulamamız var. Orada Transfer Opportunity diye bir alan açılmış. O alana tıklıyorsunuz. Departman değiştirebiliyorsunuz veya farklı depolara geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sadece Blue Badge'lerde olan, yani regular çalışanlarda olan bir özellik. Ben bir baktım telefondan, o bana da gelmiş. Ben de sevindim çünkü duyuyorum hani işte bazı kişiler Blue Badge olmuş falan muhabbetiyle. Menajerim de dedi, o da bak abi bazı kişiler olmuş falan. Bazı özellikler açılmış dedi. Ben de oh dedim ya, hani benim de oldu filan. Çok sevindim. Herkese haber verdim dedim böyle. Herkes kutladı. Sonra bilgisayardan bir girdim. Bildirim geldi. Diyor ki artık mevsimsel çalışanlar da Transfer Opportunity özelliği ne kullanabilecekler diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani bize Blue Badge vermiyorlar ama işte onların haklarını böyle veriyorlar, benefitlerini. Yani bal çalıyor ağzına, böyle bal parmak bir şey yapıyor yani. Tabiri caizse. O biraz moral bozukluğu yarattı. Benim size tavsiyem, eğer Amazon'da çalışmak istiyorsanız, yani tüm haklarından faydalanmak istiyorsanız regular olarak başvurun. Regular. Göreceksiniz zaten hani başvururken sayfasında Amazon'un. Orada seasonal diyor, regular diyor. Seasonal part-time, seasonal full-time, regular full-time, regular part-time, regular işte reduced time gibi şeyler var. Yani hep regular'a odaklanın siz. Hep regular. Tamam. Çünkü regular'da biraz daha yüksek oluyor. Böyle 50 cent daha yüksek oluyor maaşın. Mesela resmi günlerde çalıştığında bir günde mesela 150 dolar mı kazanıyorsun? Yok, 160 dolar mı kazanıyorsun brüt? Artı parantez 160 çarpı 1,5 kapat parantez, bunu alıyorsun. Tamam. Ama seasonal'san bir günde 160 dolar mı kazanıyorsun brüt? 160 çarpı 1,5 alıyorsun. Bu kadar. Fazlası yok. Yani böyle avantajları var bilginize. Amazon'un güzel yanları, kaç saat çalışırsan çalış, boş günlerinde yani elbet bir mesai geliyor sana. Yani ek mesai yapabiliyorsun. 4 gün çalışıyorsun zaten. 3 gün çalışan mesailer de var. Mesela 12 saat çalışıyor günde. Dolu çarpı 3 günden 36 saat. Böyle çalışanlar da var. Ama genelde %80, %90 40 saat çalışılıyor. Haftada 40 saat çalışılıyor. 4 gün çalışılıyor. Geri kalan 3 günde, yani bir gün 2 gün ek mesaiye gelerek iyi paralar kazanabilirsiniz. Yani fiyatlar, yani saatlik ücretler 15,5 dolardan başlıyor şu anda. 15,5-16 dolar bandı. Bu depoya göre, eyalete göre değişir. Ben Texas, Houston'dayım, buraya için konuşuyorum. Bilginize. Yani düşünebilirsiniz buraya geldiğinizde. Benim bir sene oldu. O kadar hızlı geçti ki. Hani bazılarınız diyebilir ki Amerika'ya gelmiş, bir senedir orada çalışıyor. Arkadaşlar hani düzen kurmak hiç kolay değil. Yani bunu yaşayan anlar. Bir senede sistemi öğreniyorsunuz. İşte nasıl ehliyeti alınır, nasıl direksiyon sınavına girilir, nasıl ev kiralanır, ev kiralarken nasıl problemler yaşanır, nasıl sistemin içerisinde olunur, nasıl insanlarla konuşulur, nerede ne yenir, nerede ne içilir,
Nerede eğlenilir? Boş günlerinde nereye gidilir? Hani gibi bu tarz bir sürü şey. Yani günlük hayatta insanların temel ihtiyaçları vardır. Mesela araban bozulur. Nereye götürürsün? Lastiğini nerede tamir ettirirsin? Hangi ustaya gidilir? Fiyatlar nedir? Yani o kadar çok şey var ya düşündüğünüzde. Aslında çok basit. Burada mesela şey yok. Yani her köşede işte A101, BİM, Şok bu tarz şeyler yok. O yüzden hayat da farklı. Şehir planı çok farklı. Veya akrabalarınız yok burada. Arkadaşlarınız bir elin bir parmağı kadar, iki elin parmakları kadar. Çok böyle şey yok. Farklı bir hayat. İşte geceliğin misal veriyorum, yürüyüşe çıkamazsınız burada. Yürüyemezsiniz. Şu an ben biraz şanslıyım. Evin yakınlarında yürüyüş yolu var en azından. Öyle söyleyeyim size. Hani bazı yerlerde hiç öyle bir şans da yok. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Burada şu an evlerin arasında yürüyorum ama her evin önünde şey var. Kamera var. Ya her evin önünde 3 tane araba var, 4 tane araba var. Hani insanlar tabii ki belli birikimlerini yapmışlar, bu evleri almışlar. Şu gördüğünüz evler yani 400-500 binden başlayıp 5 milyona kadar çıkabiliyor. Kalite. Yani kimisinin metrekaresi var, kimisinin bahçesi küçük, kimisinin büyük. Kimi tek katlı, kimi 3 katlı gördüğünüz gibi. İşte 16 dakikadır videoyu yapıyorum. Görüyorsunuz zaten. Yani onu paylaşıyorum size. Yani burada bu evleri alabilmek için W2'li bir şekilde bakın altını çiziyorum. Emeklemeden koşulmaz. Bunu bilincindeyiz her zaman. Siz de öylesinizdir. Tahmin ediyorum. Ya sürünmüyoruz burada. Geldik buraya yasa olarak ama süründüğümü ben düşünmüyorum. Evet zorluk çekiyoruz. Türkiye'de de çekiyorduk. Burada en azından hani biraz daha kafamız rahat. Evet dostlarımız biraz uzakta. Ailemiz biraz uzakta. Yani memleketten uzaktayız ama sürekli melankoliye girmek, sürekli kendini böyle kötüye yormaya gerek yok. Buraya geldiğinde hani pozitif basmak önemli. İlerlemek için, yürümek için. Yani buraya Green Card'da gelmeyebilirsin. Zor yoldan da gelebilirsin. Ama şöyle bir gerçek var. Buraya geldiğinde statü değiştirmeyle uğraşacaksın. Veya işte evlilik yollarına bakacaksın. Veya sponsor bulup çalışma izni alacaksın. İşte bu gibi zorluklar içerisine gireceksin. Böyle bir gerçeğin var. Veya işte W2'li çalışmayacaksın. Normal çalışacaksın burada. Yani o seni atacak ileri. Hep ileri atacak. Veya hani buraya gelmezsin ama hani benim videolarımı izlersin. En azından bilirsin. Amerika nasılmış. O yüzden paylaşıyorum. Yani bu benim hayatım işte. Hani hepsi bu. Yani ufak bir rehberlik olsun. Bana hala bir sürü kişi yazıyor. Hani ben Green Card çıktı bana vesaire. İlla herkese çıkacak diye bir kural yok. Birilerine çıkıyor. Bu iş nasıl bir şey? Çıkarsa tabii ki insanların hepsine çıksın diyeceğiz ama belli bir kota var. Yani Amerika'da belli sayıda insanları alıyor. O yüzden o insanların hayatlarına dokunmak önemli. Bizim istediğimiz de o yani. Sonuçta biz de geldik bir sene 15 ay oldu hatta. Bir senedir dolu dolu çalışıyoruz. Zorluklar da yaşadık tabii. Ben şöyle anlatayım size. 2,5 ay boyunca yani 60 saat kadar çalıştım. Hatta üstünde çalıştım. 60 saat Amazon'da çalıştım. 60-61 saat. Geri kalan zamanda da işte sahne yaptık arkadaşımla. Müzik yaptık. Ya çok zordu. Gerçekten çok zordu. Çok stresliydi. Artı prova yapıyoruz bir de. Hani müzik ekliyoruz, senkronize olmaya çalışıyoruz. Evet yani kazandık, çalıştık. İşte o sayede Türkiye'ye tatile gelebildik. Para biriktirdik. Yani bir emek. Ben bunu Türkiye'de yapsaydım hak ettiğimi alamazdım veya yapmak için bir nedenim yoktu. Yani çünkü o ortamım yoktu yani. Bu kadar çalışabileceğim bir ortamım yoktu. İmkanım yoktu.
Arabam yoktu. Ailemle kalıyordum. Yani o yüzden bir karar aldığınızda, yeni bir hayat kurduğunuzda ona dört elle sarılıyorsunuz. O yüzden korkmayın. Korkmayın, şey yapmayın. Hani buraya geldiğinizde acaba yapabilir miyim? Vesaire. Olmazsa dönerim. Ben bu düşünceyle gelmeyin lütfen. Yaparsınız. Yaparsınız abi. Sadece ya biraz hazırlıklı gelin. Diğer videolarımı izleyen de bilir. Yani ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Buraya geldiğinizde şu İngilizceyi geliştirmeden hani gelmemeye çalışın. Zaten buraya geleceğiniz zaman en az 1 sene, 1,5 senelik bir süreciniz olacak. Orta seviyeye gelmek zor değil İngilizce'de. Ya ben şunu biliyorum, Türkiye'de yani insanların çoğu yani böyle üniversite mezunu, zaten biliyoruz bunu. Yani temel problemimiz üniversite, okumuş işsizlik, nitelikli işsizlik. Böyle problemlerimiz var bizim. Herkes bir eğitim alıyor, herkes İngilizceye aşina. Utanıyor, konuşmuyor. Yani herkesin bir en azından ortanın altında bir İngilizce seviyesi var. Bunu üstadlar çok iyi bilir. Yani dil eğitim veren öğretmenler, profesörler bunu çok iyi biliyorlar. Eğer ki sıfırdaysanız orta seviyeye gelmek çok kolay. Dilde. Yani sıfırdan belli bir seviyeye gelmek çok kolay. Ama orta seviyeye geldiyseniz onu ileri seviyeye taşımak o zor işte. O yüzden sıfırdan ortaya hızlı gelirsiniz. 1 senede gelirsiniz. Sadece çalışın. Program yapın, yazın. Duvara bir tahta yapın. Not defteri alın. Ya bir şeyleri kaydedin. Ya elinize bir kalem alın. Bir renkli kalemler alın. Tahtaya alın bir tane. Yazın duvara. Gözünüzün gördüğü yerlere. Ya sizle konuşabilecek bir yabancı birisini bulun. Bir program. Ya sadece yazarak da olmaz. Video izleyerek de olmaz. Sadece müzik dinleyerek de olmaz. Bir konuşabileceğiniz birini bulmanız lazım İngilizce. Yoksa gelişmez. Buraya geldiğinizde çünkü her şey İngilizce olacak. Şakası yok yani bunun. Yoksa çok sıkıcı bir hayatınız olur yani. Kendinizi anlatamadığınızda, problem yaşadığınızda o zaman pişman olursunuz. O zaman dönmek istersiniz. Ya buraya dönmek için gelmediniz ki siz. Buraya nasıl, hangi vize statüsüyle nasıl gelirseniz hani buraya geleceksiniz zaten kafaya koyduysanız. Gelenler de öyle geliyor. Buraya dönmek için gelmiyor. O yüzden hani çok büyük bir şey olmadığı takdirde dönmeyin. Umarım hani ben de konuşuyorum ama ben de bundan mesulüm aynı şekilde. Yani umarım hani inşallah diyelim buraya dönmek gibi geri dönmeye mecbur kalacak bir sebeple kimse karşılaşmaz. Buraya geldiğinde sen ne yapıyorsun? Kira veriyorsun. Kiralar hani 800, 1000, 1500 neyse işte. Konum, oda sayısı, kişi sayısı değişir yani. Payın bu aşağı yukarı. Araba alıyorsun. 3000'e, 5000'e, 10.000'e, 15.000'e neyse. Bunların hepsi masraf. Yani çok ucuz da değil yani. Böyle düşük miktarlar da değil. O yüzden döndüğün zaman hakikaten bir iflas, hakikaten bir moral bozukluğu yaşıyorsun. O yüzden umarım böyle sıkıntılarla kimse karşılaşmaz. Onu söyleyeyim. Amazon'dan bahsediyorduk, nerelere geldik ya. Evet arkadaşlar, Amazon'da 1 sene doldu. Amazon'dan devam ediyorum. Blue Badge olursam, Regular'a geçersem çok daha mutlu olacağımı düşünüyorum. Yani bu benim şahsi kanaatim. Çünkü eğitim almak gerekiyor burada. Ben eğitim almak istiyorum ki uzaktan çalışabileyim, uzaktan para kazanabileyim. Yani fiziki olarak değil, bilgisayar üstünden kazanabileceğim bir iş arıyorum. Niyetim de o. Bu dijital sektör olur tabii, IT sektörü şeklinde. Herkesin hayali zaten. Herkesin istediği bir şey ama bakalım ne olacak. Adım adım. Ben normalde inşaat mühendisiyim. Hani evet, belli inşaat temelim de var ama ya projecilik zor meslek, zor iş, zor, sıkıntılı, sıkıcı biraz. Texas'tayım. Texas çöl, tropik iklim. Yani Adana'dan daha sıcak, hatta öyle söyleyeyim size. Kıbrıs'tan, Mersin'den, oralardan daha sıcak yani.
Hani Urfa'dan sıcak mı bilmiyorum. O çok şey ama. Çok güneşin olduğu bir yer. Ben sıcağı seviyorum. O ayrı. Güneşi severim, sıcağı severim. Yani şey yapmam. Hemen bunu almam. Mesela şu an öyle terlemedim. Hani şu an iyiyim, normalim yani. Şu an dışarısı 35 derece. Biraz tabii gölge de var. Gölgenin de şeyi var ama hemen terleyen insan değilim. Ama hani ben 10 saat dışarıda çalıştığım zamanlarım oldu. Ben şantiyecilik de yaptım. Sıkıntılı bir meslek. O yüzden burada saatlik 30 dolar da alsan, yani 30 dolar alıp çalışabileceğim bilgisayar başından başka meslekleri değerlendirmek isterim. Yani bunu niyet ediyorum. O yüzden Amazon'un etinden, sütünden, suyundan faydalanmak istiyorum. Eğer siz de faydalanmak istiyorsanız, buraya yasal bir şekilde geldiyseniz, çalışma izniniz varsa, öyle söyleyeyim, her şeyiniz hazırsa Amazon'a başvurabilirsiniz. İletişime geçin. Yazın bana. Uygun olduğumda ben yanıtlarım size. Yani yardımcı olabileceğim noktada yardımcı olurum. Her konuda tabii ki yardımcı olamam. Beni aşan konularda benden yardım isteyen arkadaşlar oluyor. Kusura bakmasınlar. Kötü niyetli değilim kesinlikle. Herkesi anlıyorum. Empatili yaklaşıyorum ama benim de belli bir yapabileceğim bir nokta var. Yani ben de iş adamı değilim burada. Bir şirketim yok. Veya bu YouTube'u full time yapmıyorum. Bu YouTube'dan da öyle para kazanmıyorum yani fazla. Bazen kazanıyorum, bazen kazanmıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Beni çok kesmiyor. O yüzden hobi. Bu bir hobi kanalı. Yardımcı oluyorum. Tabii ki belli noktalarda para kazanırsam da bunu söylüyorum. Bunu da zaten anlarsınız. Sonuçta Amerika'dayız. Amerika'nın sistemi bu. Para kazanmak. Bilginize ben her şeyi şeffaf, direkt bir şekilde söylüyorum. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.